Merhabalar. Havuç Yazılım kanalımızın ilk eğitim video serisini Scratch uygulamasına çekmek istedik. İyi seyirler dileriz. Uygulamanın kurulumuna ve arayüz tanıtımına geçmeden önce Scratch uygulaması hakkındaki ön bilgileri sizlerle paylaşmak istedik. Scratch uygulaması 2003 yılında Amerika'da yer alan MIT Üniversitesi tarafından geliştirilmiş bir uygulamadır. Scratch uygulamasında birçok proje oluşturabilirsiniz. En çok oluşturulan proje platformları oyun geliştirme, sunum oluşturma ve animasyon yapımıdır. Scratch uygulamasının en belirgin özelliklerinden bir tanesi blok tabanlı yapıya sahip olması. Blok tabanlı yapıya sahip olmasından dolayı daha rahat kodlama yapabilir ve daha rahat kodlama yapabilmenizden kaynaklı olarak daha fazla uygulama geliştirebilirsiniz. Geliştirdiğiniz uygulamalar sayesinde kodlamanın temelini daha rahat öğrenebilirsiniz. Scratch uygulamasının resmi web sitesi www.scratch.mit.edu sitesidir. Scratch uygulamalarını iki farklı platformdan oluşturabiliyoruz. Birinci platformumuz Scratch uygulamasının resmi web sitesi üzerinden online olarak yapabileceğimiz bir platform. İkinci platformumuz ise yine resmi web sitesi üzerinden ücretsiz indireceğimiz bir exe dosyası yardımıyla masaüstü uygulaması oluşturarak projeler geliştirebiliriz. Bu iki yöntem de kişisel tercihe göre değerlendirilebilir. Öncelikle online ortamda Scratch uygulamaları geliştirmeleri nasıl yapacağız? Hangi site üzerinden gireceğiz? Ondan bahsedelim. Bir önceki videomuzda da bahsettiğimiz gibi Scratch uygulamasının resmi web sitesi scratch.mit.edu sitesi. Doğrudan bu siteye link üzerinden giriş yapabileceğiniz gibi eğer Google'a Scratch Online yazarsanız da sizi direkt bu siteye yönlendirecektir. Öncelikle bu sayfaya geldikten sonra bir katıl kısmı var. Scratch'e katıl kısmı var. Eğer bu butona basarak üyelik oluşturursanız yaptığınız projeler bir kendi sayfanızda yedeklenecektir. Ve bu sizin dosyalarınıza ve yaptığınız projelere daha rahat ulaşılmasına sağlayacaktır. Aynı zamanda yaptığınız projeleri de bir başkalarının deneyimlemesi açısından da paylaşabileceksiniz böylelikle. Zor bir etkinlik değil. Ben şu an yapmayacağım ama kullanıcı adınız ve parolanızı oluşturduktan sonra sonraki dediğinizde birkaç tane kişisel bilgi daha sorup bu işlemi gerçekleştiriyor. Sonrasında kullanıcı adı ve parolanızla giriş yaparsanız işlem tamamlanacaktır. Benim göstermek istediğim kısım scratch.mit.edu sitesine giriş yaptıktan sonra oluştur demeniz. Oluştur dedikten sonra Scratch'in online platformu açılıyor. Masaüstü uygulamasında hiçbir farkı yok. Tek sıkıntılı yanı internet bağlantısı gerektiriyor olması. İkinci yöntemimiz ise Scratch'in download edeceğimiz exe dosyasını masaüstüne kurmakla ilgili uygulama. Bunu da yine scratch.mit.edu sitesi üzerinden yapacağız. Bir slash koyup download yazarak direkt indirme ekranına gitmek istiyorum. Download ekranına geldiğimizde ilk sorduğu şey bilgisayarımızın işletim sisteminin ne olduğu. Zaten otomatik default değer olarak bizi tanıdı. Windows olduğumuzu tanıdı. Direkt indirme butonuna basıyorum ve indirme işlemi gerçekleşiyor. İndirme işlemimiz tamamlandı. Videomuza devam edebiliriz. Masaüstü uygulamasının kurulumuna geçmek için indirdiğimiz exe dosyasına bir kere tıklıyorum. Diğer bilgisayarınıza kurduğunuz uygulamalar gibi fazlasıyla size bilgi soracak bir kurulum değil bu arada. Bir kere kur dediğinizde artık bir şey ellemiyorsunuz ve kısa sürede kuracaktır. İlk karşınıza çıkan kısım bilgisayarınızın kullanıcılarıyla ilgili. Eğer farklı kullanıcı hesaplar varsa sadece A kullanıcısı ya da B kullanıcısı kullansın diyebilirsiniz. Ama Scratch faydalı, yararlı bir uygulamadır. Herkes açık olmasında çok bir sakınca yoktur. Bu bilgisayarı kullanan herkesin tüm kullanıcı hesaplarının buna ulaşıyor olması bir zararı yoktur. Bir sıkıntı yaratmayacaktır açıkçası. Kur ekranı tamamla dedikten sonra kuruluyor paneline geliyoruz. Arka planda yüklemeleri devam ediyor. Bilgisayarın hızına göre bu da değişkenlik gösterecektir. Çok kısa süren bir kurulumdan sonra Scratch kurulumu tamamlandı. Bitir dediğimde biraz önce online platformda karşılaştığımız arayüzün aynısı karşımıza gelecektir.
Evet. Şu detayı da söylemek istiyorum. Online platformda yaptığınız Scratch uygulamalarını masaüstü uygulamasında açabiliyorsunuz. Ya da tam tersi masaüstü uygulamasında yaptığınız projeleri online platformda Scratch'te açabiliyorsunuz. Sadece şöyle bir sıkıntı var. Online'da yaptığınız bir projeyi indirdiyseniz bilgisayarınıza ve bilgisayarınıza Scratch yüklü değilse tekrar online'da açmanız gerekecek. Bunu da bir sonraki videolarımızda projeler ürettiğimizde daha kapsamlı anlatacağım. Şimdilik videomuz bu kadar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür eder. Kanalımıza abone olarak ve beğen butonuna basarak destek olursanız seviniriz. İyi günler dileriz.